Merhaba, üroloji uzmanı Emre Erdem Akkaya. Bugün size şeker hastalığı ve sertleşim bozukluğu ile ilgili kısa bir videosunuz olacak. Niye şeker hastalığı ve sertleşim bozukluğu? Çünkü her şeker hastası bir sertleşme bozukluğu adayıdır. Kronik bir hastalıktır, uzun vadeli bir hastalıktır. Bazı hastaların şeker hastalığına karşı direnci olur. Hastalığını kabul etmez, tedaviyi kabul etmez. Ve uzun vadede kontrolsüz kalan şeker hastalarında sertleşme bozukluğu bizim çok sık olarak gördüğümüz bir şikayettir. Şeker hastalığında aslında hasta eğer hastalığına sahip çıkarsa, takibini yaptırırsa, tedavisini olursa, ilaçlarını kullanırsa, kendine bakarsa, sporuna, diyetine dikkat ederse aslında hiçbir sıkıntı olmadan yaşayabilir. Ama şeker hastalığında hasta 15-20 senedir bu hastalığa sahip olabiliyor. Ve öteden beri gördüğümüz bazı kesim hastalar hastalığına direnç gösteriyor. Hastalığı kabul etmiyor. İnsan doğası kötüyü kendine yakıştıramıyor. Ve şikayeti de olmuyor o anda. Ciddi bir şikayeti de olmuyor. Ve hasta 6 ay, 1 sene, 2 sene hiçbir tedavi almadan kan şekeri işte 300'lerde, açlık kan şekeri 300'lerde, 400'lerde, hemoglobin A1C'si 10'larda, 14'lerde gezebiliyor ve o dönem zarfında, sıkıntılı dönem zarfında hasta dokularına, sinirlerine ve damarlarına hasar yaratabiliyor hasta. Ve sonuçta o dönemde ciddi bir sertleşme bozukluğu sıkıntısı meydana gelebiliyor. Kalp sıkıntısı meydana gelebiliyor hastalarda. Sertleşme bozukluğuyla gelen bir hastanın şeker hastalığı tanısını koyduğumuzda çok olmuştur. Yani hasta şeker hastalığının diğer şikayetlerinden muzdarip olmuyor da hastada gelişen sertleşme bozukluğu hastaya şeker hastalığının tanısını koydurabiliyor. Hasta geldiği zaman daha önceden hiç doktora başvurmamış bir hasta. Sertleşme bozukluğu şikayeti var. Hastanın kan şekerine baktığımız zaman 300'lerde, 400'lerde çıkabiliyor. Tedavi olarak ne yapıyoruz peki? Hastaların birçoğu bize geldiği zaman aslında kendi kendine tedaviye başlamış oluyor. Nasıl oluyor tedavi? Arkadaşlarından ya da gittikleri aktarlardan içerisinde fosfodiester inhibitörü olan macunlar kullanıyorlar daha çok. Macunlarda Türkiye'de bir macun gerçeği var zaten. Herkes mutlaka kullanıyor. Yıllarca kullanıyorlar hatta. Hasta bize geldiği zaman zaten bunu kullanmış oluyor. Bundan fayda görmediği için geliyor çoğu zaman hasta bize. Peki biz şeker hastalarında sertleşme bozukluğunda neler yapıyoruz, neler yapabiliriz? En başta en sık sorulardan birisi şeker hastalığında sertleşme bozukluğu geçici midir? Kendi kendine düzelir mi? Ne yazık ki çoğu zaman şeker hastalığındaki sertleşme bozukluğu kendi kendine düzelmiyor. Düzelme ihtimali çok zor oluyor. Özellikle kronik hastalarda kendi kendine düzelme ihtimali yok diyebilirim. Şeker hastalığında geldiği zaman bize hastanın ereksiyon enerjisi, ereksiyon rezervi, sertleşme gücü ne vaziyette? Çok mu kötü yoksa hafif orta derecede mi? Önce onu görüp bir değerlendirmek gerekiyor. Tedaviler basamak basamak yapılabiliyor. Hastalarda benim yaklaşımım ilk önce ağızdan alınabilir ilaçlara karşı hastanın duyarlılığına, cevabını arttırmaya çalışmak. Bu nasıl olabilir? Hormon replasman terapisi, testosteron terapisi yapılabilir. Hastaya vakum cihazları önerilebilir. Hastanın dediğimiz gibi vitamin minerali, bitkisel beslenmesi, takviye edici gıdalar arttırılabilir. Hastaya aynı zamanda eğer bunlardan yeteri kadar fayda görmezse cinsel terapi yapılabilir. Hasta eşiyle arasındaki cinsel uyum organize edilebilir. Bunlar da olmazsa hastaya penise PRP ya da penise şok dalgası tedavisiyle hastaların Viagra'dan ya da Lifta'dan alabileceği cevap arttırılabilir. Onun dışında bunlardan da cevap alamazsak hastaya penis içerisinde iğne tedavileri yapılıyor. Penis içerisinde iğne ile papaverin enjeksiyonu, prostaglandin E1, alprostadil gibi ilaçları penisin içerisinde hastanın kendi kendine iğne yapmasını gösteriyoruz. Cinsel ilişkiden yaklaşık bir 15 dakika, yarım saat önce hasta kendi kendine insülin enjektörüyle penisin içine ilaç enjeksiyonu yapıyor. Bu aynı sildenafil sitrat gibi penise gelen kan akımını bir anda arttırabiliyor. Ve hastaya cinsel ilişkiye girebiliyor. Bunu öğretebiliyoruz. Ya da hastanın imkanı varsa yurt dışından penisin ön tarafında sidik borusundan içeri jel şeklinde imal edilmiş preparatları da var bu ilaçların. Jel şeklinde sıkılacak ilaçlar alabiliyor yurt dışından. Bunlardan da fayda görmeyebiliyor bazen hasta. Bunlardan yani en son zaten ameliyat öncesinde en son seçenekler bunlar hastalarda. Bunlardan da fayda görmezse hastaya biz artık en son seçenek mutluluk çubuğu yani penis protezi implantasyonu, penis protezi takılması uygulayabiliyoruz hastalarda. Penis protezi implantasyonu operasyonla yapılıyor.
Operasyondan sonra dışarıdan bakıldığı zaman hastada herhangi bir şey gözle görmek, anlamak mümkün değil. Protez takıldığını anlamak mümkün değil. Anlaşılabilir bir şey değil. Operasyon yaklaşık yarım saat 45 dakika civarında sürüyor. İşlemden sonra hasta ertesi gün taburcu olabiliyor. Çok riskli bir operasyon değil. Minimal riske sahip bir operasyon. Ve birçok şeker hastasında biz bunu uyguluyoruz. Bazı hastalar görüyoruz, gençlik yıllarında şeker hastalığına yakalanmış ve hasta 30-35'li yaşlarda evlenecek ama ereksiyon problemi var ve hasta penis protez implantasyonu yaptıktan sonra mutlu bir şekilde cinsel hayatına devam edebiliyor. Ya da ileri yaşlarda gene hastalarda 50, 60, 70 yaşlarında bu dediğimiz saydığımız tedavilerden fayda görmeyen hastalar penis protezinden ciddi bir fayda görüyor. Penis protezinin ömür boyu garantisi var. Kendi içerisinde segmentlere ayrılıyor. İşte şişirilebilir, bükülebilir. Bunlar kendi aralarında gene segmentlere göre fiyat aralıkları var. 1000 dolardan başlıyor. 5000 dolar, 7000 dolara kadar fiyatları çıkıyor bunların. Hem ucuz olanların hem pahalı olanların kendine göre avantajları ve dezavantajları var. Ama kesin bir çözüm olduğunu ve memnuniyet oranlarının gerçekten çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Neden onu da? Bu penis protezini 10 sene, 15 sene kullanan hastalarla konuştuğumuz zaman hastaların hepsinin neredeyse hemen hemen dediği şu: hocam çok memnunum, eşim de memnun, ben de memnunum. Neredeyse eskisi, neredeyse doğal hali gibi oluyor. Çünkü bunlar penis protezi implantasyonu yapıldıktan sonra ejekülasyon, yani boşalma, orgazm, yani zevk alma hepsi oluyor hastalarda. Ve hastalar bundan son derece memnun gerçekten. Ve sürekli penise bir tedavi yapmaları gerekmiyor. Sürekli bir ilaç almaları gerekmiyor ereksiyon için. Spontan olarak canları ne zaman cinsel ilişki isterse ve hastaya gelen özgüvenle istediği zaman ilişkiye girebiliyor gerçekten. Hocam. Eğer hastanın cinsel enerjisi hiç kalmadıysa kesin çözüm ve tek çözüm diyebiliriz şu anda dünyada. Şeker hastalarında da sıklıkla başvurulan bir tedavi yöntemi. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.